Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine yorumlardan yola çıkarak kür kombinasyonları. Yani hangi türev steroid maddesini hangisiyle eşlemem gerekiyor? Hani hangi düzeyde bunları kullanmam gerekiyor? Tabii kafanıza takılan sorulardan bir iki üçünü ilk kürüm ne olmalı videosunda da paylaştım. Fakat yine kafa karışıklıkları var. Çünkü steroid kullanma kararı bile başlı başına, tek başına verilmesi zor bir karar. Bunları nasıl kombin etmeliyim? Bulk küründe ne kullanılmalı? Definisyon küründe ne kullanılmalı? Bunlar kafa karışıklıkları. Aslında kür reçetesi yerine şöyle ilaçlardan şöyle tek tek aklımıza gelen temel ilaçlardan size bahsedeyim. Mesela en çok soru Sustanon'dan geliyor. İşte Sustanon nereye kombin edilebilir? Şimdi Sustanon hakkında önce bir görüşlerimi anlatayım, sonra nerelere yerleşebilir konusunda fikir sahibi olmanız için size yardımcı olayım. Şimdi Sustanon bence yani ilk kür için zaten olmaması gereken bir ilaç. Çünkü aromatizasyonu çok yüksek bir ilaç olduğu için biraz da yani pro seviyede ve işte bu östrojen seviyesini dengede tutabilecek sporcuların yapabileceği bir testosteron. Ya bundan şu anlamı çıkartmayın. Hani etkisiz bir testosteron değil. Hatta benim sevdiğim de bir testosteron. Ama işte bu aromatize ve hormonal dalgalanmayı ne yazık ki kontrolde tutmak hani biraz zor olan bir steroid türevi. Onun için şu türevleri tercih edin. İşte definisyon veya işte bulk kürü. Bu çok önemli değil ama tek preparat, yani pripionatsa testosteron pripionat, testo enantatsa enantat, spionat, biliyorsunuz enantatın daha kısa versiyonu olabilir. Bu tip şeylerle yaparsanız kür içi östrojeni ve aromatizasyonu kontrol altında tutmanız daha basit olacaktır. Yani kabaca size bulk kürlerinden bahsedeyim. Sonra definisyon kürlerine, hani klasik şeylerden bahsedeyim. Şimdi biliyorsunuz biraz daha popüler olan turinabol var. Turinabol aslında şöyle, hani büyümek için çok iyi bir tercih değil bence. Hani definisyonun başlarına koymak için su oranı çok yüksekse, ya bir de böyle ezbere bir kombine yapmamız ne yazık ki mümkün değil. Bunu sporda geçirdiğiniz vakit, natürelde geçirdiğiniz vakit ve genel formunuz belirleyecek. Yani aslında hani böyle bir danışmanla yapmanız daha iyi olacak ama kendi kendinize yapıyorsanız bu işi formunuzdan emin olun. Yani natürel zirvenizde olduğunuza eminseniz yine bile ağır bir kürle başlamanızı tavsiye etmiyorum. Yani mesela en basit, mesela benim yani ilk kürlerde benim tercih ettiğim ve önerdiğim boldenon, testosteron, enantat. Su oranı biraz yüksekse esteri çok da az farklılık oluşturduğu için spionat da koyulabilir. Ve dianabol. Şimdi dianabolde şöyle bir yanlışlık var. Dianabol ile turinabol benzer özellikte. Fakat androjenik ve anabolik özellikleri çok yüksek olduğu için bulk'a çok daha uygun. Özellikle su oranı düşük ve işte %15'in altında su oranları olan insanlarda şahısların bence dianabolü tercih etmesi lazım. Daha iyi gelişim alacaksınız. Tabletlerdeki tabi kombineleri anlatacağım ama zararlarını da anlatayım. Kesinlikle ve kesinlikle dianabol tarzı ilaçlarda, yani turinabol bile olsa 6 haftada toksit etki yüzünden kesmenizi tavsiye ediyorum. Bu küçük kombinasyonu anlattım. Bir de hafta olayı var. Yani 10 hafta mı yapayım, 15 hafta mı yapayım, 20 hafta mı yapayım? Bunlarla bu kombinasyonda şunu yapmanız gerekiyor. Bence bu benim fikrim ve araştırmalarım ve anabolik kitaplarında çoğunlukla işte veriler ve doneler hep bundan yana. Yani bence boldenon kürünü dozajlamaları az yapmak, orta karar yapmakla beraber 15 haftada yapın. Çünkü ilacın çalışma prensibi 5. haftalarda aslında size verim vermeye başlayacak bir durum. Yani primabolon gibi, primabolon, metanolon maddesi de böyle. Bu şekilde bir 15 haftaları falan yakalamanızı tavsiye ederim. 15-16 haftalık bir kür yapabilirsiniz.
Hatta 20 haftalara kadar bile çıkılabilir. PCT olayı şu, kür içindeki PCT zaten kür içindeki işte ostrojeni dengede tutarsanız PCT'niz yani o döngü çok daha rahat sonuçlanacaktır. Balkon yani şimdi androjen etkisi nedeniyle bazen ektomorflarda özellikle yani çok sert bir definisyonu varsa tam doğru orantılı değildir ama çok form demek aromatizasyonu yani aromatize olmasını dengede tutmaya çok yarar. Sulu bir vücut ve yağlı bir vücut aromatize daha çabuk olur. Yani aslında ilaçların etkileşimleri vücuttan vücuda farklıdır. Mesela jinekomasti bile deka kullanıp haftalarca işte gereğini yaptığı takdirde hiçbir şekilde olmayıp küçücük bir şeyde bile su oranı yüksek olduğu için vücutlarda ve yeni bir vücut olduğu için aromatize olup jinekomasti çok daha görülebilir. Dekadik de böyledir yani. Ne yazık ki su oranı ve yağ oranı yüksek ve yanlış bir tercih yapıldığı için aromatize etkisi ve bu dekadik olayına sulu vücutlarda daha çok yani görebilirsiniz. Şunu unutmayın. Aslında sabırlı olup natürel bir diyetle vücudu sıfırlayıp başlamak, bu kombinasyonları yapmakta yarar var. Onu bilin. Ne kadar yağ oranınız düşük, o kadar başarı, o kadar anabolik etki, o kadar androjenik etkiye cevap verme yeteneği. Bunlar ne yazık ki yağsız vücutta daha iyi verim alınacaktır. Yani çünkü yağsız bir vücutta şöyle düşünün. %8'lerde, 6'larda başladınız. Yağlanma aralığınız, yağlansanız bile hala kaslarınız görünür bir halde olabilir. O zaman hani ilk kürde de anlatmıştım. İşte deka, testoenantat, dianabol döngüsünü yine yapabilirsiniz. Arada 6. hafta ile 7. hafta başında bir pregnille ara bir pregnil yapmanızda yarar var. Bunda da PCT'den önce ara bir küçük bir PCT'ye yardımcıdır. Tabi kombinelerden bahsediyoruz. Şimdi tamoxifon mu kullanayım, işte proviron mu kullanayım, arimidex mi kullanayım? Bunların karşılığı şudur. Dekada ve trenbolonda arimidex kullanılmalı. Çünkü arimidex ostrojeni geçici olarak bloke eder. Ama ostrojeni bloke etmek tabii ki sürekli bloke etmek doğru değildir. 3-4 günde bir alacağınız bir tablet sizin için yeterli olacaktır. Bir de kitap bilgisi değildir bu. Mesela kür içinde her önleme aldığınız ve jinekomasti var. Kısa süreli femera kullanmanızı önerebilirim. Ama şunu unutmayın. Gün aşırı veya 2-3 günde bir alıp 10 günlük bir döngüde çünkü tamamen bloke ettiği için femera ostrojeni çok da sağlıklı değildir. Ama en azından o jinekomasti etkisini ve antiostrojenik etkiyi tamamen bloke edersiniz. Tamoxifon ise hafif kürlerde olmazsa olmazdır. Tamoxifonun güzelliği ve provironla birlikte aslında ostrojeni dengede tutmaktır. Ostrojeni bloke etmez. Aslında bizim işimiz ostrojeni kürde planlamanızı yaparken dengede tutup açıkçası kür sonunda işte PCT ile birlikte tekrar doğala dönüşte inanılmaz yardımcı olacaktır. Şimdi bal kürlerinde profesyoneller için söyleyeyim. Tren enantat veya parabolon tercih edebiliriz. Bunda da tabii ki bu çok daha ileri seviyeler için kombinasyonlar. Tren, yine testosteron, enantat. Tabii ileri seviye olduğu için aromatize etkisini ve vücudunuza tanıyorsanız sustanon 1 gramlara, 1000 miligramlara kadar çıkabilirsiniz. Yine dianabol ama şimdi ilerlemiş bir seviyede kombine ederken profesyonellerde özellikle hatta Mr. Olympia seviyesine gelmiş, pro atlet seviyesine gelmiş birçok vücutçu tabletleri hiçbir şekilde vücuduna sokmaz. Uzun bir döngüyle kombine edecekseniz, yani bu döngü ben 1 sene, 1 yıl küçük aralarla PCT'yi köprü yaparak ilacı kullanmaya devam edeceğim, steroidi kullanmaya devam edeceğim diyorsanız eğer, o zaman işte tabletlere hiç bulaşmayın. Tabletler biliyorsunuz ki dozajlama orta seviye bile olsa toksit etkiler ve vücudu yorma, karaciğeri yorma durumları enjeksiyonlardan daha sıktır birleştiği. Yani tabletleri şöyle düşünün. Belli bir kür aralığı verdiniz. 6 ay, 7 ay kullanmadı. Yani aslında işe hızlı bir start vermek için 6 haftalık bir döngüde kombine edebilirsiniz.
tabletlerle olan görüşüm bu. Tabii tabletlerde de şu, yine testosteron olmayan şeylere kür denmez diye bir şey var. Yok yani 2 ilaçta, bunun zaten Türkçe karşılığı kürün ilaç kürü değil, vitamin küründe bile 2 tane obje birleştiğinde buna kür diyoruz. Yani onun için oksandrolonla işte klenbuterol de birleştiğinde buna kür diyebiliriz. Yani illa isimlendirmeye gerek yok ama bu küçük bir kürdür. Ama şöyle düşünün, bu çok amatör seviyede bir kürdür. Bunlar PCT istemez. Rimabolon, işte oksandrolon ve klenbuterol döngüsüyle yapacaksanız çok da az da olsa rimabolonun ileri kullanımda, yani haftalar ilerledikçe ufak bir baskıladığı gözlemlenmiştir. Ama bunun karşılığı pregnil değildir. Bunun karşılığı 15 gün 40 mg kadar tamoksifon bittikten sonra kullanabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle zaten çok ufak düşüş olan libidonuz tekrar veya doğal salgılamanız tekrar yerine gelebilecektir. Bunda da döngü şudur. PCT istemiyorum ben. İşte yalnız bu videoda sadece steroidler olacak. Peptit, growth veya SARMs'ları koymayacağız. O kombinasyonlar için tekrar bir video çekeriz. Sadece steroidlerle alakalı. Şimdi klenbuterol şöyle. Tabii ki kalp kasını çalıştırdığı için belli bir yorgunluk ve dikkatli kullanması gereken, steroid olmayan fakat ciddi şekilde yağ yakan bir ilaç. Bundan bahsetmiştik. Klenbuterolü demek ki amatör seviyede bir şeye, döngüye ekleyebilirsiniz. O zaman oksandrolon ekleriz, rimabolon ekleriz. PCT'siz ve en az zararla bir kür kombinasyonu yapabiliriz. Bu kombinede de klenbuterolden defalarca bahsettik. 4 haftalık bir kullanım piramit şeklinde yükselerek. Onun dışında 1 hafta off yaptık. Sonra 4 hafta tekrar kullandınız. Bu döngü tamamlanır. Oksandrolonda da bir tabletlerin ortak özellikleri, reseptörleri biraz hızlı kapattığı için 6 ile 8 haftalık 40-50 mg kullanabilirsiniz. Rimabolon'da ise bu durum çok farklı. Yani aslında formül şu, 25 kiloya 100 mg rimabolon ekleyebilirsiniz. 75 kilo bir arkadaşımız yani 300 mg yapabilir haftada. Yani 200-300 mg aralığı gibi siz düşünün. 15 hafta hatta 20 haftaya kadar yapabilirsiniz. Çok ciddi bir kas oluşumu yakalarsınız. Tabi çok kaslarınız yuvarlak, böyle çok işte ileri düzey bir adele olmasa da kaliteli bir adele eklersiniz ve bıraktığınızda da bir çöküş söz konusu olmadığı için tertemiz bir ilaçtır. Zaten 1970'lerde Arnold'un da favori ilaçlarından biri. Zaten hani metalonon maddesi şöyle yavaş çalışan ve kalıcı ve kaliteli kas grubu yapan bir steroid maddesidir. Onun için bunları da ekleyebilirsiniz. Bulk için aslında anlatabileceklerim hani genel hatlarıyla bu. Tabii ki şöyle düşünürsek hiçbir şey atlamayayım kafanı. Ben sorulardan yola çıkarak yaptığım için bu videoları tamam, en fazla önemli olan steroid maddesinden biri anapolon. Şimdi anapolon kesinlikle ve kesinlikle Amerika'da en yasaklı steroid maddesinden biridir. Anapolon şöyle bir şey var. Kuvvet sporlarında olmazsa olmazdır. Eklemlerde su tuttuğu için çok ciddi ve en kısa sürede güç ve kuvvet alabileceğiniz, fakat bıraktıktan sonra da çok hızlı bir şekilde verdiğini geri alan bir steroid maddesidir. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Çok susuz bir vücudunuz var. Bir 3 haftalık döngüyle kür aralarına, başına, hatta bir kürden bahsedeyim size. O şöyle bir şey var. Mesela 4 hafta anapolonla başladınız. 5 hafta ara verdiniz. 4 hafta daha anapolon. 5 hafta ara verdiniz. 4 hafta anapolon. Yani 20 haftaya yerleştirilmiş bir anapolon veya dianabol şeyi var. Ama bu tip bir kürde ne yazık ki çok ara vermeniz gerekir. Çok ara vereceğiniz bir şeyi kullanmak yerine orta dozlarda, yani biraz anapolonu eliyormuş gibi oluyorum ama ben şeyden yanayım. Yani uzun kullanım, dikkatli kullanım, tabii kan testlerinizi, her şeyinizi yapıyorsunuz. Ve de kuvvet sporları yapanlar belki müsabık ve doping testi olmayan şeyler de tercih edebilirler. Ama çok su tutup böyle 2-3 haftalık şeylere kabulüm, ama onun dışında pek favori ilaçlardan biri de değil. Anlamsız su tutuyor. Hele uzun kullanımda
tamamen işte tansiyon, karaciğer toksitte çok zararlı bir ilaç olduğunu düşünüyorum. Bir arkadaşımız da bu soruyu sormuştu. Bunu da yanıtlamış olduk. Şimdi definisyon kürlerine geçecek olursak, definisyon kürlerinin şöyle bir şeyi var. Definisyon kürlerinin birçoğu profesyonel adım atmış insanların yapabileceği kürlerdir. Yani bir küre trenbolon girdiği zaman, trenbolon bence definisyonda olmazsa olmaz. Her türevi, trenanantat hariç, parabolon. Mesela ben işte kombinasyonlardan bahsediyorduk. İşin içinde trenbolon var ise, trenbolonun ilk en etkili esteri bence parabolon. İşte 8 haftalık bir döngüyse, ilk 4 haftası parabolon, son 4 haftası veya 6 haftası trenasetatla devam edilebilir. Miligram şöyle veremeyeceğim testosteron kısmında ise, son 6 haftasında masteron ve ilk döngüde de pripionat. 12 haftalık bir döngü düşünürsen. 6 hafta pripionat, 6 hafta masteron. En verimli döngü bu. Fakat yine su oranı ve forma döneceğiz. Şimdi o kadar çok vücutçular var ki, mesela son bir aya kadar sustanonla giden vücutçular var. Bunların içinde ben de varım. Definisyonunuzu kontrol ederek ve su oranınızı bilerek yaparsanız, yani spionat, sustanon, bakın hep bal kürlerinde olduğunu düşündüğünüz şeyler definisyon kürüne devşirebilir. Yani testosteronlarda böyle bir şey var ne yazık ki. Ama son 6 hafta, 4 haftada kısa estere dönüp, yani hepsini masteronda yapabilirsiniz. Çok net bir definisyonunuz varsa masteronla pripionat eşleşebilir. Hatta son 15 güne de süspansiyon testosteron koyabilirsiniz. Etkisi, yani açıkçası vücutta kullanım olarak, biyolojik etki olarak neredeyse son güne kadar yapabileceğiniz tek testosteron süspansiyon testosterondur. Hiçbir şekilde su tutmaz ve doping testi ayarlayan arkadaşlar da bunu son bir hafta kestiğinde, hatta 4 gündür ama siz önlem olarak bir hafta olarak yaparsanız hiçbir şekilde bu döngüde de doping testine yakalanmadan temiz çıkmanın da formüllerinden biridir. Bunlar için bir Selim hocamızla bir video çekeceğiz. Temiz çıkmayı başarmış sporcularla videolarımız olacak. Yani nasıl yapacaksınız yıllık planınızı, bununla alakalı videolarımız olacak. Ya aslında yine kafanızı karıştırmayayım ama testosteron seçiminiz biraz formunuzla alakalı. Bu da zaten yılların verdiği tecrübeyle siz bunu kesinlikle zaten çözeceksiniz. Yani şu yok. Biz eskiden şunu bilirdik. 12 haftalık bir kür ezber gibi testosteron pripionatla başlanır. Hatta başına bile masteron koyardık. Aslında masteron son 6 haftanın ve formlu dönemin testosteronudur. DHT türevidir. Biz bunları tabi bilmiyorduk. Ezber kürlerle, kitap bilgilerimizle, işte abilerimizden duyduğumuzla bilimsel yapmıyorduk açıkçası. Sonra öğrendik ki böyle bir kural yok. Mesela uzun haftalar spionat testosteron olan yarışma kürleri var. Tekrar başa kendimi tekrarlayacağım. Yani bu formumuzla alakalı bir durum. Bu döngüleri belirlerken olmazsa olmazlar var. Mesela şöyle söyleyeyim. Olmazsa olmazlar. Vinstrol, klenbuterol, işte proviron antiöstrojenik olarak, oksandrolon, bunların hepsi birlikte kombine olan ilaçlar ve birlikte oldukça o verimi de yukarıya arttırıyor. Yani şöyle tek başına bir yarıyorsa birleştiğinde, hani amiyane tabirle biraz sallama bir çarpı olacak ama çarpı 5 gibi düşünün. Hepsi birbirine kombinasyonla birbirinin verimliliğini arttıran ilaçlar. Yani ama şöyle kurallar da var. Mesela klenbuterol de çok sert bir definisyonun varsa diyet döneminde vücudu çok yoran, taşikardik bir durum oluyor zaten. İşte o diyetin yorgunluğu ve diğer ilaçların yorgunluğuyla sadece son yarış döngünüzün son 4 haftasında da yapabilirsiniz. Ya da işte 12 haftanın ilk 4 haftası ve yarış veya işte plaj veya hedefiniz neyse son 4 haftasına koyabilirsiniz. Ya da sadece 4 haftalık bir kombinasyon yapabilirsiniz. Tabii efedrin kullanımı da var. Efedrin kullanımı da şöyle. Efedrin bağımlılığı diye bir şey var. Efedrin de artık tamamen o takat bittiğinde, güç bittiğinde yedek lastik gibi çok abartmayın.
kalp kapağını bariz bozduğu saptanmıştır. İleri yaşlarda yaşayacağınız Allah korusun şeyler. Ama işte 3-4 ampul kadar. Şimdi Broxin şurup da var, daha hafifi. Onunla da geçiştirebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi metribolon sorulmuş. Metribolon da şu, aslında türev olarak yine trenbolonun ama inanılmaz böbrekleri yoran bir etkisi var. Bu şöyle, son definisyonun son 10 gün, yani yarışmaya 17 gün var. O son haftayı eleyin, hiçbir şey almadığınızı düşünün, o tip bir şey. 10 gün uygulayacağınız bir enjeksiyon grubu kullanılabilir, çok sert definisyon yapabilir. Yeni türev ilaçlardan biri, en azından bizim ülkemizde yeni türev, yıllardan beri dışarıda kullanıldığı söyleniyor. Biz kendi ülkemizin, coğrafyamızın durumuna göre anlatıyoruz. Metribolonla da alakalı durum bu. 10 günü lütfen geçmeyin. Şimdi kombinasyonları böyle karışık anlattım ama tabii bunları toparlayacak olursak ne dedik? Bilgi, yani net bilgi şu. Kısa ester pripionatla başladım. Son 6 hafta miligramları tabii sizin durumunuza göre hocanız veya siz ayarlayacaksınız. Son 6 haftada masteronla devam ettim. Ama testosteron için en başta söylediklerimi unutmayın. Testosteron seçimi su oranınızla alakalı bir şey. Adelenizin daha yuvarlak ve develope gözükmesini istiyorsanız, hatta yani birazcık daha kas içi su kalsın diye sustanon ve spionatla başlayabilirsiniz son 4-6 haftaya kadar, çok sert bir görüntünüz varsa. Zaten işte growth'u falan anlatacağım. Onlar size yağ yakmada yardımcı olduğu için çok oralara yıllık bir plan içerisinde çok sert gelmiş olabilirsiniz. Onun dışında işte hocam işte bütün temel şeylerden bahsettiniz. Fakat ben işte küre başlamaya karar verdim. Çok kilo oranım çok yüksek. Ne yapabilirim derseniz, onda da şöyle. Bence testosteron kürleri yerine sadece klenbuterol, sadece oksandrolonla, madem illa kullanmayı düşünüyorsunuz, hem moralinize hem de böyle hafif sizi itikleyecek şeylerle devam edin. Yağ oranlarınız %15'in altına indikten sonra planlamayı bu şekilde yapın. Yani kombinasyonlar hakkında diyeceklerim bu, inşallah aydınlatıcı olmuştur. Bu tip yazılı sadece miligram veremeyeceğim. Miligram biraz kişinin spor hayatıyla ve ölçümleriyle, testleriyle alakalı bir durumdur. Onlar artık biraz doktor bilgisine girer. Ama dilimiz döndüğünce onları da anlatacağız. SARMS kombinasyonları, işte growth nasıl olur, insülinli, insülinsiz, diğer her şeyi tüm ayrıntılarına kadar anlatacağız. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.